İlahiname Feridüddin Attar. Murtaza'nın yüceliği. Bu alem şarktan garba kadar imamla dolsa, müminlerin emiri Haydar bize yeter. Dünyayı mızrağının zahmi zapt etmiştir. İhsan ve kerem sırrında ihlas ona mahsustur. Ay ve güneşin iki değirmesine benzeyen 3 parça ekmeğe tam 17 adet onun için inmiştir. Bu ekmeklerle 2 dünyayı da ebediyen sofrasında ağırlamıştır. Bir kişiye oklar yağmur gibi yağıp dursa, Ali'nin sevgisi kalkandır. Sözü ona kifayet eder. Hazreti Peygamber, "Ey 2 gözümün nuru, ikimiz bir nurdan yaratıldık," demiştir. O, ilim şehrinin kapısıdır. Bu yüzden cennetin de kapı muhafızı olmuştur. Yoklukta öyle bir ıtlak sahibidir ki, altını, gümüşü 3 kere ıtlak eylemiştir. Altınla gümüş bir ümmetin tapındığı öküzdür. Fakat bir öküz bir aslanla pençeleşebilir mi? Rivayet edilir ki, bir zırhı vardı. Onun da arka tarafı apaydındı, yoktu yani. Zırhın arkası ön yüzü gibi açıktı. Onu o nurlu bedenine giydi mi şöyle derdi: "Sırtımı gören beni öldürsün. Fakat savaşta hiç kimse sırtımı göremez ki benim. Eğer bir minber olsa ve ben üstüne çıkıp Allah'ın izniyle adaleti icra etsem, kıyamete kadar hükmeder, 4 kitabın hükmüyle hakkı yerine getirirdim." Her ne söylerse ilmi yakîn ile söylerdi. Bir gün dedi ki, "Perde kalksa bile yakînim artmaz, bu makamı elde etmişim. Allah'ı görmesem ona tapınmam." Ne göz, ne bilgi. Nasıl bir iştir bu? Nasıl bir ilim güneşi, nasıl bir coşkun deniz? Allah'ın aslanının nefesi ta Çin'e kadar ulaştı. Bu yüzden misk ceylanının göbeği miske döndü. Bu yüzden din ve adalet eri ol, İlim için Medine'den kalk, Çin'e kadar git denildi. Güneş yurdunun misk keçisi olan aslan burcunun nefesi o ceylan yüzünden halis miske dönmüştür. Onu Hıtay ülkesinde misk ahusuna benzetmekle hata ettim ben. Çünkü o hem misk ahusudur hem Allah'ın aslanı. Eğer onun ilmi bir deniz olsaydı şu yeşil umman o deryanın bir katresi olurdu ancak. Hiç kimsenin minnetini çekmez, bir Yahudinin yanında çalışarak geçinirdi o. Vaktiyle biri ona, "Neden bu işi yaparsın?" dedi. O, hiddetlenip ağzını açarak kılıç gibi keskin şu sözü söyledi: "Dağların tepelerinden taş taşımak, insanların minnetine katlanıp çalışmadan geçinmekten sevgilidir bence. Halk bana çalışıp kazanmak ayıptır der. Halbuki ben ayıp, dilenmek, istemek alçaklığına düşmektir derim. Bilmiş ol ki dünyanın 4 direği bu 2 kayınbabayla 2 damadın gayretiyle mamurdur."